Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Sevgili dostlar, kaç milyonluk bir manzara. Hemen karşımızda muhteşem güzelliğiyle Erciyes Dağı.
Hadi bakalım. Hoppa. Ne unuttum. Ne unuttun? Neyse ödül maması mı? Oo Max. Kemik verecekmiş Güller sana. Evet, o kadar koşturuyorsun sincapların peşine. Koş bakalım ne veriyor. Bakalım içeriye. Koş. Hoppa. Sincap sevdasına kemik sallamıyor bugünlerde. Koş. Değil mi? Bak. Hop. Evet sevgili Kayseri Erciyes Dağı'yla muhteşem bir manzaradayız yine. Ama burası bundan birkaç hafta önce televizyonlara, sosyal medyada, birçok haber kanalına düşen bir lokasyona geldik özellikle. Tekir Göleti'ne geldik arkadaşlar. Tekir Gölü, Tekir Göleti. Evet, gölet işte öyle bir şey. Tekir Gölü. Burası bizim sosyal medya hesaplarımızda karşımıza çıkan bir yerdi. Şundan dolayı karşımıza çıkan bir yerdi. Sizin şu anda izlediğiniz drone görüntülerinde gölün içerisinde araçlar görüyorsunuz, evler görüyorsunuz. Çekme karavanlar görüyorsunuz. Konteynerlar var full. Normalde burada yerleşim yok ama gölün hemen üst tarafında neredeyse bir mahalle kurulmuş. Camiye, mescide varana kadar halk kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmış. Evet. Yasal mı? Değil. Buraya Burası bir yerleşim yeri değil çünkü. evet, buraya insanlar çökmüş maalesef ve çöken insanlar gölün yükselmesiyle birlikte sular altında kalmış bir kısmı. Maalesef öyle ve hala duruyor yani. Onları çıkartmak için de bir çaba içine girmemişler. O kadar gözden çıkarılmış ki o çekme karavanlar, konteynerler öyle duruyorlar suyun içinde hala daha. Ve uzunca bir süredir, yaklaşık bir aydır belki daha Evet. fazladır şu anda gölün içindeler. Normal şartlarda izleyen sevgili dostlarımızın evini su basmış olsa hemen müdahale edersiniz. Biz de yine aynı şekilde Tabii ki. evimizi su bassa hemen müdahale ederiz. Ama burada Gülden'in dediği gibi o kadar gözden çıkartmışlar ki umurlarında değil. Evet. Yani özellikle 2 tane çekme karavanın içi o kadar su dolmuş ki bir tarafları havaya kalkmış böyle şey gibi tekne batan tekne gibi Evet, evet. olmuşlar. Çok enteresan. Evet Yani ya. Erciyes tarafına gelme niyetimiz vardı. Yol üzerinde Tekir Göleti'nin bu kadar Erciyes Dağı'na yakın olduğunu tahmin etmiyorduk. Ama haritaya bakarken işte oteller bölgesi falan, kayak merkezi falan diyor. Ulan dedim yani hani Erciyes Dağı'nın zirveye daha var. Bu kadar mı aşağıda falan. Ama halbuki hemen karşımızdaymış. Evet. Max'cim bu tarafa gel. Ee, Burada alabildiğince yer sincabı var arkadaşlar. Anadolu yer sincabı olarak geçiyormuş. Küçücük küçücük her yerdeler ama. Şu Ve- kadar şu kadar. Max için inanılmaz bir antrenman oldu burası. Çünkü hiç durmuyor. Sürekli koşturuyor onların peşinden. Hareketlerini, kokularını, kendilerini gördüğü gibi sürekli koşturuyor. Deli danalar gibi koşturuyor. Bir de bir vik diye bir ses çıkartıyorlar. Karavana giriyoruz. İçeriye girdikten sonra bile o sesi duyar duymaz yeniden bir heyecanlanıp dışarı çıkmak istiyor. Tüm gün koşturdu. Max Bütün bak gün. bende ne var? Aa, İçeride kemik vermeye çalışıyorum. İçeride dursun diye ona bile bakmadı yani. O kadar dikkatini çekti onlar. Al bakalım. Max en azından 2 kilo falan verdi herhalde koşturmaktan. kesin vermiştir. Kesin vermiştir. Dostlar inanılmaz bir lokasyondayız. Dediğim gibi Tekir Göleti'nin hemen üst tarafına konumlandık biz. Çünkü iç taraflar çok karışık, çok kalabalık. Kalabalık derken karmaşık. İnsan yok doğru düzgün yanlarında. Tabii ki yok. Birkaç kişi gördük sadece yukarılara yürüdüğümüzde. O kadar kalabalığın içinde birkaç tanesi kullanılıyor sadece. Ama öyle duruyorlar olduğu gibi. Evet. Ya enteresan. Bu bölge biraz enteresan. Ya Evet. gerçi bu bölge değil. Bu bölge gibi Türkiye'nin kıyı şeritleri de aynı maalesef. Geçen gün yine bu arada sana dediğim video nerede çekilen video biliyor musun? Karacabey Kurşunlu'da. Ben de gördüm sen söyledikten sonra. Karacabey Kurşunlu'da Sahil çekilen hattını video. komple ne derler ona? Şerit Bariyer çekmişler. gibi karavanlar örmüşler. Gerçekten yani örmüşler ve öyle kalmış orası. Sabit Tabii. yerleşmişler oraya.
gidip gelen kimse yok. Olduğu gibi karavanlarla sahil hattını kapatmışlar. Birilerinin dikkatini çekip artık yeter illallah dedikten sonra şikayet edilince de oraya karavanla girmek bile yasak oluyor zamanla. Burası da aynı hale gelecek. İşte yakında yerleşim olmadığı için muhtemelen şimdiye kadar şikayet edilmedi burası. İnsanlar daha kıyı köşe bir yerde kaldığı için, ama burası için de yasak gelmesi an meselesi olabilir yani. Şeye gelmiş bu arada, Karacabey'e. Gelir. Birilerinin karavanına kağıt yapıştırmışlar, hemen çekmiş. Max bu tarafa gel kuzum Koşturdu. dedim ama koşturdu gitti. Koşturdu. Bu tarafa gel. Çevremizde birkaç insan var ama onlardan çok uzakta olduğumuz için Max'in tasması açık Evet. ve devamlı gözetimimiz altında. O yüzden burada özgürce vakit geçiriyor Max. Güzel bir lokasyon, inanılmaz temiz bir hava. Gördüğünüz gibi üzerimizde sivitler, altımızda eşortmanlar var, Gülden'de pantolon var ve Serin. geceleri 10 dereceler burası. Yaz sıcağından bunalan insanlar için harika bir lokasyon. Evet, Haziran'ın ortasını geçtiğimiz bugünlerde bile oldukça serin hava. Evet. Akşam zaten buz gibi bir rüzgar esiyor. Karşımızda Karlı Dağ var haliyle. Soğuk olması normal ama yani 10 derecenin altına da düştü. Geçen akşam 6 dereceydi. Yani ilk geldiğimiz gece 6 Evet. dereceydi. Bugün 10 derecelere çıktık birazcık daha. Geldi burada. Pardon. Bu bölgede ayrıca hemen oteller bölgesinin alt tarafında belediyenin karavan kampı var arkadaşlar. Elektrik, çamaşır ve duş imkanlarının olduğu bir karavan kamp. Birkaç gün önce yabancı bir karavancı konaklamış ama ne bir yetkiliye ulaşabilmiş ne de kapıların açık olduğundan bahsetmiş. Evet, Sadece şu gece boş sanıyorum. Evet. Sadece gece konaklayıp kimse olmadığı için yoluna devam etmiş. Ama kış aylarında çok cüzi bir ücretle gelip orada konaklayıp Erciyes'in keyfini çıkartabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl başında bizim karavancı dostlarımız buraya gelmişti. Eksi 20 derecelerde tam bir hayatta kalma mücadelesi yaşamışlardı. Karavan kampın lokasyonu da güzel. Telesiyejler, yani kayak yapıyorsanız ve ya da işte snowboard yapıyorsanız o şeylere, imkanlara da çok yakın. Karavan kampikten yürüyerek oraya kadar gidebiliyorsunuz. Güzel bir yerde yapmışlar. Kış sezonunda faal bu taraflar bayağı. Şimdi sakin zamanla biz denk geldik. O yüzden karavan kampta muhtemelen bu dönemde boş. Evet ama kapısı açık. Evet. Yani biz oraya girmedik. Burayı biraz daha doğada olalım diye. Orası çünkü fazla hareketli bir bölge. ATV turları falan yapılıyor o bölgede. Oteller var yakınında. Burada hemen karşımızda Erciyes var ve aramızda hiçbir şey yok. Aynen öyle. Aramıza oteller girsin istemedik. Evet. Rüzgar esmeyince güneş yakıyor ya. Evet. Vallahi. Kaçtı? Güya 21 derece şu anda. Evet de hiç 21 gibi değil. Benim termometre kafayı yedi. 30'ları gösteriyor. Ya. Ekmeğimiz yok. Aslında ekmek yapacaktım ben ama Tamam. akşam videomuz var. Evet. Ekmek artı yemek artı video. Çok Yetişebilir heyecanlı miyiz olabilir. bilmiyorum. Çünkü ekmeğin mayalanma süresi falan var ya. Hı hı. Malzemeleri de hazırlıyordum. Bunda yoğurt. Ben bir de bir şey diyeceğim. Heh. Senin o kullandığın tencereye birkaç mesaj geldi. Evet. Nasıldır, nasıl kullanılıyor diye. Hı hı. Onu da bir şey yapsana arkadaşlara. Hani Evet. tencere nedir, ne değildir. Geçtiğimiz videolarda 2 tarif yapmıştık. Bir ne yaptık? Poğaça Bir yaptık. poğaça yaptım, bir ekmek yaptım. Bir de zeytinli ekmek yaptık. Hı hı. Bu ürünün alternatif markasından çok fazla takipçimiz de varmış. Kimi alıp daha hiç denememiş, kimi de almış ama pişirememiş. Evet. İşte içi hamur kalmış, üstü kızarmamış gibi şeyler vardı. Onlarla ilgili de püf noktalarını da şey yaparız, o zaman anlatırız. Bir de malzeme nasıl bir şey daha detaylı. Evet yani gösteririz. yayarız böyle. Orada çünkü biraz da karanlık çıkmıştı bir önceki Evet. videoda. O kameranın azizliğine uğramıştık. Malzemeyi Evet. tamamen gösteririz tekrar. Bir tane tarif bulayım hemen. Poğaça. Poğaça. Mayasız poğaça bulalım ki maya beklemeyelim bir de.
Geçen sefer yaptığımız güzeldi ama ister misin ondan? Olabilir. Karaköy poğaçası varmış. Bakayım Karaköy poğaçasının içine ne konuyor. O zaman tamam, tarifi belirledik. Poğaça tarifimiz net. O zaman önce tencereyi göstereyim değil mi? Ocaküstü fırınımızı gösterelim. Şimdi bu arkadaş ocağın üstünde fırın mantığıyla 2 defa pişirince rengi böyle oluyor. Bu malzeme ısıyı direkt alıp hemen üstündeki asıl hazneye iletiyor. Yani şöyle. Bu komple yaydığı için içinden dışından her tarafından ısı yayılıyor. Bir silikon kap var bu setle birlikte gelen. Bir de ızgara var. İlk denediğimde sadece silikon kapla yapmıştım poğaçaları. Evet. Üstleri kızarmamıştı. O yüzden sonra ızgarayı alta koyup bunu bir tık daha üste yaklaştırarak pişirdiğimde kızardı. Zeytin ekmekler bu yüzden kızardı diye düşünüyoruz. Evet. Kapağı kapatınca şu içindeki hava akışından ve komple yayılan sıcaklıktan fırın mantığıyla pişiriyor. Şeyler vardı eskiden. Kek kalıpları Kek vardı. tenceresi. Kek tenceresi. Şu yapısal olarak ona benziyor. Evet, aynı Şurası, mantık. Şuraları boş. Onun da böyle altında bir hazne varmış. Hatta ona kül konuyormuş yanlış Çok duymadıysam. bilmiyorum ama plastik ben su zannediyordum. Kek kapları falan oluyor. Ben onlardan bahsediyorum. Bunların bayağı büyük böyle tencere halinde olanları çok eskiden beri Türkiye'de varmış, kullanılıyormuş zaten. Evet. Şu malzemenin olma mantığı şu. Bazıları bunun içine su mu konuluyor acaba diye biri bize birkaç mesaj yazmış. Hayır arkadaşlar. Ona su bu malzeme sıcağı kontrollü bir şekilde bu ana malzemeye veriyor ve içindeki boşluktan da sıcak bu boşluktan içeriye girip kapaktan içeriye komple yayılıyor. Yani tamamen bir fırın mantığıyla çalışıyor. Ama nerede çalışıyor? Tabii ki ocağın üstünde çalışıyor. Evet. Bizim için çok güzel bir durum bu. Yani bizim gibi karavanınızda fırın yoksa ya da evde fırın kullanmak istemiyorsanız farklı sebeplerden dolayı böyle bir şeyle çok rahat işinizi görebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bazı püf noktaları var. Mesela evlerdeki fırınlarda turbolu çalıştırıyorsun, işte kurumasın ya da nemli olsun diye içine su koyuyorsun falan bazı poğaçalarda, böreklerde ya da yemeklerde. Bunda da şu ızgarayı koyduğumuz ana haznenin, alt değil, ana haznenin içine çok az bir miktar su dökebiliyoruz. Yani ızgara varken altında kalabilecek şekilde. Daha bir nemli, su bardağı kadar mı? Yoksa... Yok çok az. Yani çeyrek su bardağı falan. Yani ızgarayı geçmeyecek kadar. Asıl malzemeyi de buna koyuyoruz. Şeyi soran olmuş. İşte yapıştı mı börekler ya da pişirdiğiniz şeyler diye, yapışmıyor. Bu silikon şey yapışmaz. Gördüğüm tariflerde buralara yağ sürenler falan da var. Ama benim yaptığım şimdiye kadar hiçbir hamurda yapışma gibi bir durum söz konusu olmadı. Hemen kendi kendine kolaylıkla çıktı. Bir de galiba şey koyuyorlar onun içerisine. Yanmaz kağıt mıydı o, neydi? Fırın kağıdı da koyabiliyorlar ama bu zaten şekli itibariyle, yani silikon olmasa belki şu ana hayır, onun içine belki yapışma mantığıyla, hani yapışmasın. Olabilir, ben yine garanti olsun fırın kağıdı koyayım. Tabii o kağıtla alıyorsun direkt içinden. Ama bu şekliyle de yapışmadı şimdiye kadar yaptığım tariflerde. Şimdiki de yapışmadı inşallah. Evet. Peki biz bu malzemeyi nereden aldık? Şimdi onu da soracaklar çünkü biliyorum. Evet, görmeyenler vardır belki o videomuzu. Bu malzeme bize bir takipçimizden, Almanya'dan, ta uzaklardan geldi. Evet, hediye geldi. Hediye, sürpriz hediye hem de. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Ve çok kısa sürede 3.'ye falan kullanıyoruz herhalde, değil mi? Yurt dışından ürün alma imkanınız ya da işte bir akrabanız vasıtasıyla getirtme imkanınız varsa bize mesaj yazın, markasını vesairesini verelim. Türkiye'deki muadilinin inanılmaz, yani 5'te 1 fiyatı falan. Tabii normal asıl bizim bildiğimiz bir marka vardı. O 100 euroya satılırken bu 15-19 euro civarında fiyatlara satılıyormuş. Öğrendik onu da. Bir market, toptan market diyebiliriz. O market satıyor, birçok ülkede var. Bizim ülkemizde yok maalesef. Ama böyle yurt dışı bağlantınız varsa birçok yerden temin edebilirsiniz. Hatta bir iki takipçimiz getirtiyor. Evet, birkaç arkadaşımıza haber verdik. Dün fotoğraf göndermiş Selin. Evet. Ne çabuk aldın? Meğer almamış, daha gelecekmiş, bakıyorlarmış yurt dışındaki akrabaları. Şu telefon çok güneşte kalmış, bu tarafa değil mi? Evet, şimdi tarife geçelim o zaman. Poğaçamızı yapalım. Hadi bakalım. Bu tencere bu kadarla bitmiyor tabii. İşte pişirmekte de bir problem olabiliyor.
ısının düzgün yayılması, ateşin ayarlanması gerekiyor. Onlarla ilgili de soranlar olmuştu. Onu da pişirme aşamasında anlatırız. Tamam. Kurumaya şeker, süt. Tarifi vermiyorum. Merak eden olursa sorsun. Öbür türlü çok sıkıcı olabilir video. Bu arada Gülden yemeği hazırlarken karavanımız sonunda sarı siteye düştü arkadaşlar. Ya evet. İlanımızı koyduk. İlan açıklamamızı yazdık. Fotoğraflarımızı belirledik. İlan fiyatımız belli oldu. Sarı sayfalarda ilanımızı görebilirsiniz. Fiyatımıza pazarlık dahildir. Pazarlık payımız vardır. Çünkü aracın boyaya ihtiyacı var. Onu pazarlığa dahil edeceğiz. Bizim bu karavanı satmaktaki amacımız hayalimiz olan 4x4 özelliğe sahip kamyon bir karavan almak. Yani Unimog almak. Yani karavanı satmaktaki tek amacımız o. Karavanın özellikleri belli. Merak edenler için bu videonun açıklamasına sahibinden.com linki koyamayabilirim ama koyarım. İlan numarası koyarım. Merak edenler oradan bakabilirler. Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür bile. Çünkü sanıyorum ilan yayınlandıktan 10 gün ya da 15 gün sonra falan izleyeceksiniz siz bu videoyu. Evet. Biz dün akşam yayınladık ilanı. Instagram ve Facebook'tan özellikle takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Orada duyurduk çünkü. 16/6/2026'da yayınlandı ilan. Evet. Öyle bir özel tarih Öyle denk oldu. geldi. Evet. Uzun zamandır ilan üzerine Tolga çalışıyordu. Zaten fiyatlandırma için aylardır uğraşıyoruz. Evet. Uzunca bir listeleme yaptı. Döküm yazdı her şeyi tüm detaylarıyla. Yani uzun süredir hem malzeme fiyat listesi yani fiyatlandırmaya çalışıyoruz biliyorsunuz zaten aylardır. Ondan sonra amacımız Mayıs gibi falan ilanı koymaktı ama hesaplama uzun sürünce işte Haziran ortasına kadar sürdü. Ya bir yandan da hani Kısmet ya. O zamanla kısmetmiş yani Evet, ilanı evet. açmamız. yani dediğim gibi hani satmak hiç de yerine aynı bir panel van almak gibi derdimiz yok. Biliyorsunuz biz bu karavanı yaparken de evimiz olacak mantığıyla yaptık. Karavan Evet. olarak hiçbir zaman görmedik. Bu bir mikro ev. 13 metreküpe sığabilecek en mantıklı proje ki birçok 15 metreküp ve 17 metreküp araçlardan çok 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 daha ferah. Bunu biz söylemiyoruz. O araçlara sahip olan tanıdıklarımız söylüyor. Bizim karavanımızdan daha ferah. Ne yaptınız siz bu karavana diye. Bu konuşmayı biz çok fazla duyduk. Ondan Yıllardır sürekli aynı sohbeti yapıyoruz herkesle. ve yaptığımız proje o kadar doğru bir projeydi ki 6 yılın içerisindeyiz. Bu zamana kadar projede hiçbir yeri değiştirme gibi bir fikrimiz doğmadı. Çünkü her şey yerli yerinde ve zaten çok uzun bir Ar-Ge çalışması sonucu bu şekli kazanmıştı. O yüzden öyle işte arkadaşlar. Biz çok memnun kullandık. İnşallah alacak olan kişi de en az bizim kadar güzel gezer, güzel anılar yaşar, Evet. güzel yerlere gider. Yani biz aracımızı kamp kafasıyla yapmadık. Hani bir kamp Evet. aracı olarak yapmadık. Bu araç bir kamp aracı değil. Bu araç içinde 365 gün rahatlıkla ferah bir şekilde yaşanılabilecek bir karavan arkadaşlar. Bir mikro ev aslında bu. 6.83 metrekare miydi? Sen hesaplamıştın. 6.72. 6.72. 6.72 metrekarelik bir mikro ev arkadaşlar bu. Bunu da Gülden yemekle uğraşırken hemen araya sıkıştırıvereyim dedim. Yaptı. Bazı hayallere ulaşmak için bazılarını bırakmak lazım. Tabii ki. Ha, bu arada biz bu aracı satacağız. Ona hemen Unimog bir karavan alacağız diye de bir kaide yok. Çünkü şöyle biz zaten bu aracı sattıktan sonra sadece aracı alabiliyoruz. Evet. Unimog alabiliyoruz. Unimog'un arka kasasında yaşayacağız bir müddet. Uzunca bir müddet. 1 yıl belki 2 yıl. Evet yani şey değil. Bunu sattık ve gezi bitiyor değil. Tabii. Kamyonu alacağız. Kamyonda
göçebe bir çadır hayatı yaşayacağız gibi bir durum olacak. O şekilde gezeceğiz yavaş yavaş, birikimlerimizi yaptıkça, para kazandıkça, bileklik sattıkça yavaş yavaş tamamlayacağız. Karavan haline dönüştüreceğiz yani. Önce bir 4 duvarını tamamlayacağız. Sonra yoldayken pardon. Gezmeye de devam edeceğiz yani, tur bitmeyecek. Evet, yoldayken o karavan şekillenmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi bizi takip eden arkadaşlarımız biliyorlar illaki bırakmayacağımızı, bu hayatı, bu geziyi. Daha önce çok bahsettik çünkü sürekli videolarımızı izleyenler biliyorlar ama Hı hı. belki ilk defa denk gelenler vardır. Satıyorlarsa işte alana Şeye kadar, dönecek. yapıma kadar ne olur, bir yere Hayır, mi hayır. sabit geçerler. Karavan hayatı bitiyor. İşte onlar da bir Tabii, arsa alacaklar. Hemen karavan kamp Yani yapacaklar. evet, onu düşünebilirler ama hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir fikrimiz yok arkadaşlar. Evet, Öyle bir düşüncemiz de yok. Sabit bir yaşam fikrimiz de yok. gezmeye devam. Sadece biraz daha işte ilk zamanlar özellikle karavan haline çevirene kadar biraz idarelik bir konfor olacak herhalde. Ya idarelik değil. Şu an arkadaşlara göstermiş olduğum Unimog'un arkasındaki Hı hı. tenteli haliyle, Evet. yani kasalı haliyle biz hayatımızı idame ettireceğiz bir Hı hı. süre. Onun içerisine işte box'larla kıyafet Evet. dolapları yapacağız. Oturma yeri falan evet. filan, ona göre biraz daha portatif olacak diyelim. Derme çatma. Evet. Derme çatma. Portatif. Yani Çünkü hani- karavanı yapma gibi bir şansımız yok maalesef. evet, böyle henüz. bir şansımız yok. Öyle bir birikimimiz de olmadığı için Evet. ben bir yandan da Meksik kesiyorum. Evet, çünkü alıp başını bir anda koşturmaya başlayabiliyor burada. Evet, yer sincapları var arkadaşlar Çok burada şirinler çok ama. fazla. O da şu an şu aşağıda yatıyor. İyi Hı hı. bari. Bölgeye geçmiş. Çok güneş yakıyor ya, rüzgar Evet, kesildi. evet. Yine sincapları kesiyoruz ama kafa oradan oraya dönüp dönüp duruyor. Hazır güneş var, rüzgar da yok. Şimdi hızlı mayalanacak bu. Ben çok unlamayayım. Şunu Ben koyayım mı? sıkıştırıp oraya koyabilir misin? Masaya olur, altı olur. Ama hava almayacak şekilde altını kapatırsan. Orada güneşte şimdi hızlıca mayalanır. Şöyle yaptım. Süper. Alttan burktum. Teşekkürler. Rica var. Oho. 2 katı kadar olmuş değil mi? Evet. Olmuşmuş. Poğaça mı? Ekmek mi? Poğaça. Poğaça hamuru yaptık. İçine bir şey koyayım mı? İstiyor musun? Sade poğaça mı yapalım? Hiç fark Bu etmez. içine de Sade konulabilir. poğaça olur. Baş güneş de var ya, nasıl içeri giriyor. Evet, kapıyı biraz çek istersen. Direkt gözüne geliyor orada. Oho. Daha büyük. Tartıyorum elimle. Bu arada bu Erciyes Dağı'nın neresi oluyor orası? Batı, doğu, Kuzey güney. kuzey, güney. Güneybatı tarafındaki yamaçlarında eski bir Roma kalıntıları var. Evet. Ben Eski benim Roma nasıl haberim kalıntıları yok? var ama ne yolu olmuş ne de definecilerden dolayı bir şey kalmış. Haritalarda işaret de yok. Haritalarda, Ben görmedim yani. ya ben öteki haritalardan buldum. Hı hı. Ondan sonra ama hani gidilesi bir yer değil zaten. Çok her taraf taş, yıkıntı, yani çok harap olmuş. Aslında geniş de bir yer. Büyük de bir yermiş yani, aşağı alt yamacında. O sazlıklar falan var ya hani Hı hı. aşağıda. Onların üst sırtı gibi. Gereme harabeleri. Gereme. Hı hı. Belesme Yaylası'nın üst tarafına kalıyor. Gereme harabeleri ama gerçekten adı gibi harabe yani. Kiliseler falan varmış o bölgede. Hiç duymadım ben. Aşırı harap edilmiş. İnanılmaz yani hani. Yolda gelirken birkaç tane tabela gördük ya, haritada bir yer yoktu. Ama Evet. tabelalar vardı. 6-7 tane kahverengi tabela Evet, vardı bir evet. yerde. O bölge. Hızlı geçince görememiştim ne yazdığını. Evet, o bölge. Ya şeyde de çok enteresan. Mesela
Talas diye bir bölgesi var Kayseri'nin. Talas merkezinin içi tamamen eski yerleşim. Evet. Tamamen eski yerleşim. Hani eski yollar Bir de o. o tarafta yeraltı şehirleri var Evet galiba, evet, değil mi? o bölgede de var. O bölgede Bakacağız de var bakalım. yeraltı şehirleri. Nerelere gidebileceğiz? Nereleri gezebileceğiz? Zaten şehir merkezinde yaklaşık 17-18 tane işaretli noktamız var. Hı hı. Talas'ı da dahil edersen. Yani oradan nasıl çıkacağız bilmiyorum ben. Bakalım nasıl yapacağız? Kaç Ne gün tarafa doğru sürecek? gideceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Gideceğiz. Bakacağız. Ama sıcaklar konusunda çok iyiyiz. Haziran ortası şu anda Ege Akdeniz muhtemelen sıcaklardan kavruluyor. Evet. Ama buralar güzel. Valla Ege Akdeniz'i bilmiyorum da Kocaeli'de Bartu yazdı geçen gün yanıyoruz diye. Ya işte bu taraflar güzel. Özellikle gece çok güzel. Gece serin bir uyku arkadaşlar. Sizin Evet. inanılmaz dinç uyanmanıza sebebiyet veriyor. Rakım olarak da yüksekteyiz. Oksijenimiz de bol. Böyle çok yerleşim yok etrafımızda. 2200'lerde falanız. Bu arada Erciyes'te 3000 kaç demiştin sen? 3300 müydü? 3600. 3600 mü? Öyle bir şeydi ya. 3635 de olabilir. Tam emin değilim ama 3000 üstü rakımlarda. Bu bölgeye gelirseniz Erciyes Dağı'na uğramadan gitmeyin. Evet. Uzaktan da çok büyüleyici gözüküyor ama evet. buradan efsane. Buradan da çok iyi. Erciyes eski bir sönmüş volkanik dağ. Evet. Erciyes, Hasan Dağı ve yine adını unuttuğum bir dağ daha. Neydi? Bu dağ üçlemesinden kaynaklı olarak çok 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 eskilerden, hani binlerce yıl öncesinde bu dağ yanardağ püskürtüp şu anda Kapadokya'nın oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu üç dağ. Hasan Dağı, Erciyes, bir de bir şey daha vardı. Bak gelmedi aklıma. Ben de hatırlayamadım. Çok enteresan. Gelmedi aklıma. Bilenleriniz hemen yoruma yazsın. Bizim aklımıza gelmedi. Dışarı çık. Nasıl nefes nefese yatıyor ya. Deli danalar gibi koşturdu Koştu dışarıda. yukarıda. Bütün gün koştu. Öğlen uykusu yok. Onları neden oraya koydum? Hı. Hepsini tek seferde pişiremeyeceğimiz için bunları tekrar poşetleyeceğim ki kurumasınlar. 5 tane mi sığdırabiliriz? 4 tane mi? Büyük ihtimalle. Biraz açtıralım ki kabardıklarında şey olmasın. Bunu gene ısınmaya koyayım değil mi? Öyle iyi olmuştu. Daha Evet. hızlı olmuştu. Şuradan. Evet. Normal fırını nasıl ısıtıyorsak bunu da öncesinde ısıtırsak daha hızlı pişiyor. Bunlar gene bir tık birleşebilirler ama 4-4'te pişirmek çok vakit alır. Evet. Geçen sefer 6 tane koymuştum, birleşmişti. Evet. Bu sefer o yüzden 5 koyacağım. Biraz da bastırıyorum ki şey olmasınlar, çok kabarmasınlar. Kabarsın. Kabaracak zaten de. Yuvarlak yaparsam hepten çok kabaracaklar. Pofuduk pofuduk olacak işte. Olacak yine. Zeytin ekmeği ne kadar ince yapmıştım. Evet. Güzel Daha olmuş, yukarıya tamam. kadar şey yaptı. Kapağa kadar çıktı şişliği. Valla sevgili takipçimize aşırı derecede teşekkür ediyoruz. Evet ya. Bir de daha şey var mesela bunda fırında yemek yapacağız daha. Fırın yemeği yapacağız. Evet, daha onları yapamadık. Evet daha onlara sıra gelmedi. Ama normal tencere kullanmayı bıraktım herhalde değil mi? Evet. Sık sık bunu yapıyoruz. Sen de bir taraftan susamla şey döker misin üstüne? Bak şurada hemen bir geri çekileyim ben bir tık. Oo çok oldu. Hayır. Çok o aşkım. Tamam, az koyuyorum. Ötekileri az koy. Tamam. Ben kendim çok kendim çok dolduruyorum zannediyorum. Çok değil onlar. Çok aşkım şuna bakar mısın? O tat verecek ona. Sen bilmiyorsun. Ay gözüm ince. Lavabonun içine de bıraktım. Çok dökülmedi. Az dökül. Şöyle yayalım biraz. Şöyle parmak ucunla serperek döker misin? Avuç içinde değil. Çörek otundan poğaçayı yemeyeceğiz.
Aslında bir de derece koysalarmış ona. Bomba Asıl olurmuş. o orijinal versiyon var ya. Hı. Buralar ısınıyor mu acaba? Evet, ısınıyormuş. O orijinal versiyonda buraya takılabilen bir derecesi var. O yüzden o kadar pahalı. Ama yok, onları falan ilave olarak alıyorsun. Full sette var mı bilmiyorum da ilave olarak alıyorsun onları. Evet. Şimdi koymadan önce hemen şunu Ama hatırlatayım. sıcak kaçıyor. Sıcağı kontrol etmek için ortalı mı değil mi diye sakın şuradan bakmayın. Evet. Saçınızı yakarsınız. Saçını yakmış bir tanıdığım var benim. Köşeden bir tutamı yaktım ilk pişirmede. Tencereyi ısıttık. Bir tık yüksek ateşte. Ocağın en küçük gözünde yapmıyoruz. Bunu çözdüm. Orta boy, yani dörtlü ocağınız varsa orta boy ya da büyük boy gözün normal kısığına, en kısığını alıyoruz. Bu şekilde 20 dakika boyunca kapağı hiç açmadan pişiriyoruz. En az 20 dakika bu arada. Evet, en az 20. Büyük gözün en kısık ayarında. Sonra kontrol ediyoruz. Eğer altı pişmiş, üstü kızarmamışsa ateşi biraz hızlandırıyoruz. Ya da geçen sefer yaptığım gibi küçüğü alıp ortadan ateş vurduruyoruz. Evet. Tamamen aslında kontrol etmekle alakalı. Belki pişecek bu sefer ilk seferde. Belki. Çünkü biraz fazla ısıttık bu sefer. Aynen. Ve kısık ateşte pişmesi söylendiği için ben daha kısık ateşte yapmıştım önceki seferde. Şimdi yüksek ateşte ısıttım. Kısık ateşte devam ediyor. Büyük gözün kısık ateşinde. Benim yaptığım ilk hata şeydi. Başa doğru çevirerek en az haline çevirmekti. Evet. Ocağın kendi kısıklığını kullanmak gerekiyor. Standart kısıklığını kullanmayıp sen kendine göre Evet, en kısık ekstra halini aldın. kısmıştım yani. Sönmeye yakın bir halde yavaş yavaş pişsin Evet, diye. onu yapmıyorsunuz. O yüzden çok uzun sürmüştü pişmesi. Gene pişmişti ama uzun sürmüştü. Şunu da şöyle çeviriyoruz. Şuradaki havalandırmaları var iki taraflı. Saplara gelmesin ki fazla ısınmasın. Evet. Şimdi 20 dakika bekleyeceğiz. Güneş bizi terk ederken. Ben de çok enteresan bir şey yapıyorum şu an. Kenarları çok kızarmış, üstünden ise bakalım. Bakalım. Hazırsınız mı? Şunu almam lazım buradan. Sen alabilir misin? Alırım. Of. Kenarları çok kızarmış. Buraya mı alacağız onu? Evet. Durun. Çok heyecan yaptım. Çok kızarmış zaten. Ver. Şunu mu alıyorum? Plastiği Çok kalın. alsan sadece daha iyi olur. Evet. Hoppa. Şöyle Ters ters çevir yapayım mı? direkt, evet. 1, 2, 3. Hoppa. Hazırsınız Bunu mı? buraya masaya koyabilirsin. Üf, yanmaya bile başlamış ha. Şöyle alıştıralım hemen. Gözüküyor mu burası? Vallahi yanmış. Yanmamış. Yanmamış. Çok güzel olmuş. Üstü kızarsın diye bekleteyim dedim de. Çevir tersini çevir, burası gözükmesin. Ya yabancı yok, biz bizeyiz. Biraz toplayabilir miyiz bir araya? Üstlerini örteceğim. Topladım. Tamam. Şunlar şimdi demlenirken ötekileri hazırlayayım ama. Biraz fazla pişirmişiz. Çok güzel olmuş. Üstü kızarsın diye beklerken. Evet, birkaç kez deneme yanılma yöntemi olacak bu iş. Her hamur, yani hamur yapıyorum genelde. Aynı yöntemle pişiriyorum. O yüzden tutturana kadar. Ama işte kızarmasını sağlamak önemli olan taraf. Şu taraf kızarana kadar altı biraz fazla pişiyor.
Az öncekinde altını hiç kısmadım. Hızlı olursa belki daha hızlı kızarır dedim ama şimdi bir nemlendirmeyi deneyelim kızarması için. Bu arada veletlerden bir tanesi, diyorum, bizim velet Velet kim? bayılmış durumda şu anda. Evet Mix. Bütün gün dışarıda koşturdu. O zaman poğaça yemeye. Şuralar çok karanlık gözüküyor. O kadar karanlık değil. Ekranlarda öyle gözüküyor. Kameradan tamamen. O kadar karanlık değil oralar. Yanık gibi gözüktüğüne bakmayın, öyle değil. Evet, öyle değil. Şimdi poğaça yanına ne yapalım? Bilmem, zeytin peyniri olabilir. Zeytin peynir, salçalı sos bence kafi. Salça sos. Şimdi bak, sana diyecekler ki Güldür Hanım Heh. bir suluselli yemek yapamadınız mı? Onu da yapacağız. Hemen poğaçayla geçiştirdiniz. Aklımda çok güzel bir şey var da, balık. Ama buralarda balık bulabilecek miyiz? Onu bilemiyorum. Ama merkeze gidince bakacağız. Bakalım, belki bulur. Belki. Belli olmaz. Ölçüyü sıkıştırdım. Evet dostlar, sizi biraz şöyle düzelteyim. Sevgili dostlar. Yalnız ikimiz de Vantuvar tişörtlerini giymişiz Evet, bugün. hiç habersiz giydik. Fark Renklerimiz etmeden. farklı. Vantuvar tişörtlerimiz. Evet. Sevgili dostlar. Kayseri çok güzel başladı. Çok da güzel devam ediyor. Kayseri doğasına doyamadık. Tam, kesinlikle öyle. O yüzden bu videoda da biraz keyif yapalım dedik şu Erciyes manzarasına karşı. Sizi de keyfimize ortak edelim istedik. Kendi doğal halimiz, tamamen akışımızı çektik. Bir günümüz aslında böyle geçiyor. Yani sabah Max'i çıkartmakla başlayıp sonrasında biraz bilgisayar işi, biraz makrame diyordum az daha. Biraz parakort bileklikler, biraz sosyal medya işleri vesaire derken günümüz böyle geçiyor. Akşam oluyor, ekmekler yapılıyor, yemekler yapılıyor. Aynen öyle. Ondan Sonra sonra video saati geliyor. tabii, çünkü haftada 2 videomuz var. Evet. Bu akşam videomuz var. Yemekten hemen sonra canlı sohbete yetişeceğiz. Yoruldum ha yoğururken. Tamam, yoğurmak yorulur. Evet, dilimi toparlayamadım, konuşamadım doğru düzgün. O zaman bu videoya burada veda edelim mi? Evet, burada veda edelim. Çünkü biraz enerji toplamamız lazım. Bizim Mersin diyordum az daha. Kayseri. Kayseri merkez tahminimce bizi çok yoracak. Çünkü Evet. çok fazla lokasyon var ve haritada işaretlemediğimiz bir o kadar daha yer keşfettik. Evet. İşin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Bakalım siz bir sonraki videoyu beğenecek misiniz? Ama ondan önce Bu esas videoyu önemli olan bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız da çok müteşekkir oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben şimdi bir daha kontrol edeyim. Evet, pati pati üstüne koymuş, öyle uyuyor. Hiç ne bir kımıldama, ne bir şey, hiçbir şey yok. Bak altlar başlıyor.